Merhaba arkadaşlar. Bugün küçük yatırım hesaplarımızı nasıl büyüteceğimiz üzerinde konuşacağız. Yani küçük bir account'umuzun giderek hani şöyle derler ya işte benim de account'um yani yatırım hesabım şöyle çok büyük olsa da işte getirileri yani benim karnımı cebimi doyursa güzel bir hayat yaşasam. Şöyle bir şey, herkes öyle bir şanslı olamaz. Büyük account sahibi olamaz ama küçük account'larımız da böyle büyük bir account sahibi yani böyle büyük bir yatırım hesabı yapma imkanımız var. Videoma geçmeden önce lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım. Çünkü sizin account'unuzu büyütecek videolarım gelmeye devam edecek. Kaçırmamanızı umuyorum. Hadi hiç beklemeden küçük account'larımızı nasıl büyüteceğiz? Nasıl büyük profesyonel bir trader account'una nasıl çevireceğiz? Bir görelim. Evet arkadaşlar, ilk önce bizim piyasalarda işlem yaptığımız zaman bize düşük yani işlem maliyetli olan aracı kurumları bulmamız lazım. Yani şöyle anlatayım. İster forex yapın, ister borsada kağıt alıp satın hisse senedi. Mutlaka ve mutlaka aracı kurumunuzla ilişkileriniz çok iyi olması lazım. Yani sizin alım veya satım yaptığınız zaman maliyetleriniz yani işlem maliyetleriniz çok düşük periyotlar yani çok düşük tutması gerekir aracı kurumunuz. Bu da doğru broker'ı seçmekten geçer. Yani piyasada oldukça fazla aracı kurumlar var, broker'lar var. İşte forex yaptığınızda da işte borsada da bunları doğru seçmemiz lazım. Yatırım hesabımız küçükse bize küçük lotlarla işlem yapacak aracı kurumları bulmamız gerekiyor. Diyelim ki banka aracılığıyla hisse senedi alıp satacaksınız. Sizin aldığınız fiyattan en aşağı o hisse senedi 6-7 kademe yani kar etmeniz için üste gitmesi lazım ki siz bankaya olan maliyetlerinizi, işlem maliyetlerinizi çıkarın. Bu da sizin için kar etmeniz için çok zor bir yani karınızdan oldukça fedakarlık etmiş olacaksınız. Onun için eğer ki borsada işlem yapıyorsak mutlaka ben aracı kurumlar üstünden işlem yapmanızı öneririm. Yani bankalar oldukça fazla maliyet çıkarabiliyorlar işlem maliyeti. Yani bir sürü aracı kurumlar var. Araştırıp bulabilirsiniz. Aracı kurumların içinde mesela 10.000'de 1, 10.000'de 2, 10.000'de 3, 10.000'de 4 yani bu seviyelerde size işlem yaptırabilecek çok güzel aracı kurumlar var. Bunları bulursanız, araştırıp bulursanız çok daha karlı işlemlere girebilirsiniz. En azından bu piyasada harcadığınız maliyetleri düşürüp karınızı daha yüksekte tutabilirsiniz. Ülkemizde de bu işi yapan, çok kaliteli yapan bir sürü aracı kurumlar var. Arkadaşlar Forex'te de diyelim ki örneğin gene bir ufak bir yatırım hesabımız var. Mesela diyelim ki $500 bir yatırım hesabımız var. Her şeyden önce riskimizi çok iyi ölçmemiz lazım. Yani ben size tavsiye ediyorum. Herhangi bir işleme girdiğinizde sermayenizden yani şu yatırım hesabınızdan en az yani en fazla %1 ile %3'ü arasında riske atmanızdır. Yani diyelim ki altın alacaksınız veya işte hisse senedi alacaksınız. Mutlaka yatırım hesabınızdan yani sermayenizden %3'ünden fazlasını riske atmayın. Katiyen %3'ü bile riskli, onu da işte piyasalarda biraz daha alım satım yaptıktan sonra kendinize güven geldikten sonra bu işi öğrendikten sonra en fazla %3'üne kadar riske atmanız gerekiyor. Şöyle diyelim ki forex yapacağız ve aracı kurum arıyoruz. Forex'te yani aracı kurumların size verdiği 3 çeşit lot imkanı yani bir tanesi standart lot yani 100.000 lot üzerinden genellikle aracı kurumlar işte standart lot verirler. 100.000 lot üzerinden işleme sokarlar. Buna standart lot diyoruz böyle. Diğeri mini lot üzerinden yani bu da 10.000'lik lotlar üzerinden bu da mini lot. Bir tanesi de yine brokerınızı işte bu brokerı bulmanız gerekir. Çünkü bizim riskimizi yani $500 bir yatırım hesabımızın %1'ini riske atmak demek yani $5 riske atacağız. Bu kadar küçük lotlarla bize işlem yapacak broker arıyoruz. Bir tanesi de mikro lot dediğimiz brokerlar. Bunlar da 1000 lot üzerinden buna da mikro yazalım. 1000 lot üzerinden size alım satım imkanı tanırlar. Diyelim bizim $500 bir yatırım hesabımız var. Yani küçük bir yatırım hesabıyla başlayacağız. Ve karşımızdaki broker da mini lotla
bize işlem sunan, yani 10.000 lot üzerinden işlem sunan, 100.000 değil, standart lot bile değil, yani mini lot. Mini lotun arkadaşlar 500 dolarlık hesabımızın biz ne kadar riskini atacağız? %1. Yani bizim her girdiğimiz işlemde yani kaybettiğimiz para, yani eğer ki işler bizim tarafımıza dönmediği zaman kaybedeceğimiz maksimum para 5 dolar arkadaşlar. Bize mini lot sunan bir broker bulduğumuzda, yani bu da demek oluyor ki bize bir pipi, yani bir fiyatın bir hareketi yaklaşık olarak 1 dolar seviyesinde. Yani şöyle düşünürsek, piyasada yani fiyat 5 pip oynasa siz stop olacaksınız. Yani biz çünkü 5 dolar riske atmıştık. Bu da şu anlam ifade ediyor. Fiyat tabii ki 5 pip, yani 5 kademe yukarı da çıkacak, aşağı da inecek. Siz devamlı stop olacaksınız ve devamlı para kaybedeceksiniz. Ama eğer ki siz düzgün bir broker bulursanız, yani mikro lot, yani size daha düşük, yani gene 500 dolarlık hesabınızda yine 5 doları riske atacaksak biz ve mikro lot, yani mikro lot sunan bir brokerla çalışırsak, bu da bize bir pip başına 10 sente tekabül ediyor. Yani bu da demek oluyor ki bizim stop seviyemiz demin 5 pip olan stop seviyemizi 50 pipe çıkarıyor. Yani biz çok rahat bir şekilde kendimize stop yerleri ayarlayabiliriz ve kar yerleri ayarlayabiliriz. Onun için aracı kurum çok önemli. İyi bir aracı kurum bulmak, yani size ister borsada olsun, ister de Forex'te borsada düşük maliyetlerle size işlem yaptıracak bir aracı kurum. Forex'te de size mikro lotla işlem yaptıracak bir broker bulmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi biz yani trade, yani alım satım yapmak, yatırımcı olmak arkadaşlar uzun vadeli bir iştir. Yani şöyle düşünmeyin. Diyelim ki falanca arkadaşım girdi, işte 500 dolar hesabı açtı. Bir ufak bir yatırım hesabı ve bir haftada veya işte bir ayda 1500-2000 dolar para kazandı. Evet, bu gerçekten olabilir. Yani olmayacak diye bir şey yok. Ama bu arkadaşınızın çok şanslı olduğunu gösteriyor. Çünkü elbette bu kadar risk aldıktan sonra zaten o arkadaşınıza bu hafta olmadı da önümüzdeki ay zaten o kazandığı parayı da piyasalara kaptıracaktır. Mümkün değil. Çünkü ben başından beri söylüyorum, bu iş arkadaşlar yazı turanın önüne gitmez. Arkadaşınızı öyle düşünen birisi varsa yanınızda, işte ben 500 dolar koyuyorum, devamlı 2500-2000 dolar kazanıyorum. Bu arkadaşınız devamlı yazı tura atıp tura deyip hep tura tutturuyordur ki şans ondan yanadır, ama bir gün elbette yazı gelecektir. Devamlı tura gelmesinin imkanı yok. Yatırım uzun vadeli bir iştir. Yani 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl. Şimdi şöyle bir örnek verecek olursak, gene ufak bir sermaye ile başlayan bir account'un, diyelim ki başlangıç sermayemiz bizim 500 dolar. Yani küçük bir sermaye. Şöyle düşünebilirsiniz. Yılda, şimdi Warren Buffett olsun, işte büyük traderlar olsun, bunlar yılda, en meşhurları bile bu traderların yılda %20 ile %30, %35 arasında kazanıyor. Yani biz diyelim ki bu kadar iyi değiliz, ki olamayacağız da zaten. Yani kendinize bunu inandırın. Yani biz onlar kadar başarılı olabilirsiniz, ama olmadığınızı düşünürseniz, yani en kötü ihtimali siz önünüze koyun. Diyelim ki yılda ortalama iyi risk ölçüp de kendinize hakim olup pozisyonlarınızda girdiğinizde, yani fazla risk almadan, ortalama yılda %20'lik bir kazançla başlangıç sermayesi 500 dolarlık bir yatırım hesabınızı 20 yıl sonra yılda %20 kazançla 19.000 dolara çıkarabiliyorsunuz. Bakın, sadece yıllık %20 kazanç ve bileşik kazancın üstüne koya 20 yıl sonra yaklaşık olarak 20.000 dolar para etmiş oluyor. Yani bu da demek oluyor ki biz riskimizi iyi yöneteceğiz, kendimize hakim olacağız, çok fazla risk almadan account'umuzu yavaş yıllar içinde büyüteceğiz. Devam edelim şöyle. Benim size tavsiyem düzenli olarak para ekleyip üstüne devamlı alım satım yapmak. Yani işte yine riskinizi ölçerek devamlı alım satım yapmak. Bir de bunu 20 yıl sonra üstüne para ekleyerek baktığımızı düşünün. Yine başlangıç sermayesi olarak 500 dolar gibi bir
sermayemiz var işte veya 500 dolar veya 500 dolar neye tekabül ediyor? İşte 5 kilo 3500-4000 dolarlık veya yani 3500 hadi 5000 TL'lik bir yatırım hesabımız var. Yıllık mesela 600 dolarlık bir ekleme yapacağız her yıl. Yani bu da ne oluyor? Ona bölersek 60 dolar. 600 dolar yılda 6 kere 7 5 yılda da 5000 TL'lik bir ekleme yapacağız bu bizim yatırım hesabımıza. Şöyle düşünecek olursak yani siz sadece bu işi yapmayacaksınız. Çünkü sadece bu işini yapmanız için gerçekten işte milyon TL'lik yatırım hesaplarınız olacak ki bu işten para kazanırsınız. Yani hep işte bir kumarbaz psikolojisinde ben işte 500 dolarla geleceğim. Her ay işte 2500 dolar, 3000 dolar para kazanacağım arkadaşlar. Bu böyle olmayacak. Bunu kesinlikle unutun. Yani bu kazanamazsınız. Yani ondan bu piyasada işte %98 para kaybediyor. Bunu umuyorlar. Çünkü böyle bir şey olmayacak. Yani siz piyasaya her ay 500 dolarla gelip 2500-3000 dolar kazanamazsınız. Böyle bir piyasa yok yani. Böyle piyasa oldu mu zaten adam gelir daha yüksek meblağlarla girer. Piyasada para kalmaz. Devam edelim. 20 yıl sonra ve yılda 600 dolarlık bir ekleme yapacağız. Yani işimizde çalışıyoruz ve yılda da belli bir ekleme yapıyoruz yatırım hesabımıza. Bu da bizim %20 gene yılda %20 kazançla 20 yıl sonra 153 bin yani 150 bin dolar gibi bir rakama tekabül ediyor ki bu 500 dolarlık bir hesap yani 5000 TL'lik yani 5 kere yani 4000 TL'lik bir hesabınızın yani 20 yıl sonra çok küçük bakın çok küçük yani 500 dolarla 600 dolarlık bir sermayenizin 20 yıl sonra sizi milyoner yapması. Bu gerçektir. Yapan var mı? Var. Siz de böyle düşünürseniz ne kadar erken başlarsanız yatırım yapmaya, ne kadar alım satıma erken başlarsanız işte 20 yıl çok az bir zaman. Yani eğer ki 18 veya ne bileyim işte 20 yaşında başlarsınız veya 15'te 20 yaş aralığında bir başlarsanız bu yatırım yapmaya birinden iyi bir eğitmen yanınızda varsa sizi 40 yaşında milyoner yapmış olması gerekiyor. Çok azar yatırımlarla. Devam edecek olursak burada 500 dolarlık yani 20 yıl bizim alım satım kariyerimiz olacak. 500 dolarla başlayıp hiç %20 kazanıp yılda hiç ekleme yapmadan sonuç bize 20 bin dolara tekabül ediyor 20 yıl sonra ama gördüğünüz gibi 500 dolarla başlayıp yıllık kendi işinizde çalışarak ve ayırdığınız parayı da yatırım olarak kullanırsanız yani 600 dolar yaklaşık olarak işte 4500, 4000, 4500, 5000 civarı bir parayı da her yıl yatırabilirsiniz kendi yatırım hesabınıza. 20 yıl sonra 150 bin dolarla milyoner olmuş olacaksınız. Peki risk ödül oranınızı nasıl hesap edeceksiniz? O da diyelim ki 500 dolarlık veya bir Türk lirası yapalım. Diyelim ki 5000 TL'lik bir yatırım hesabınız var. Bunun %1 ile 3'ü arasında riski almak zorundasınız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben size. Yani piyasalarda belli bir zaman geçirdikten sonra işte 5 sene 6 sene sonra belki hesabınızın işte %2'si 3'üne en fazla 3'ü ben tavsiye ediyorum. %3'ünü geçmeyin. Zaten en profesyonel bile %3'ünü geçmemesi gerekiyor. Çünkü her zaman dediğim gibi yazı tura atıp da tura deyip de her zaman turayı tutturamazsınız. Belli bir periyot gelir. Hiç tura gelmez. Bu sefer de elinizdekinden de olursunuz. Onun için küçük risklerle onun riski aldığınız paranın daha fazlasını umacaksınız. İstediğiniz yatırım hesabınız olsun. Mesela yatırım hesabınız 5000 TL de olur, 5 milyon TL de olur. Örneğin 5000 TL'nin %1'i 50 TL ile bir tane işleme gireceksek 5 milyon TL'nin 5 milyon TL'nin %1'lik kısmı bize yaklaşık olarak 50 bin TL ile bir işleme gireceğiz. Yani burada paranın bir anlamı yok girdiğimizde. Önemli olan yüzde hesabımız. Yani biz yüzde kaç işleme giriyoruz bir işlemde. Bunu böyle biraz daha açacak olursak şöyle mesela diyelim ki 5000 TL'lik bir hesabımız var ve biz yılda ortalama %20 kazanıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yani
düşük bir alım satımcıyız. Yani %60, %70 öbür arkadaş gibi işte 2 haftada 2'ye 3'e katlamıyoruz. Biz yılda %20 kazanıyoruz. Şöyle diyelim ve %1'ini sermayemizin %1'ini riske atıyoruz. Bu da yılda bize %20'lik bir kazanç veriyor. Yani bu da 5000 TL'nin %20'si 1000 TL kazandırıyor bir yılda arkadaşlar. Tabii bir önceki anlattığım konu önemli. Ekleme yapıp üstüne ve uzun vadeli düşüneceğiz. Peki yatırım hesabımız 5000 değil de diyelim ki 5 milyon TL. Yani şöyle 5 milyon TL olsa da biz girdiğimiz her pozisyonu %1 ile gireceğiz. Demek ki ne oluyor? Yılda ne kadar kazanıyorduk? %20. Bu da bizim oluyor ki yılda kazancımız %20. Ne kadar kazanmış oluyoruz? 1 milyon TL kazanmış oluyoruz. Ama biz sadece ve sadece fiyat yani para olarak bakmıyoruz bunu. Sermayemizin %1 ile bakıyoruz. İşte 20 sene sonra eğer ki siz çok genç yaşta yani ne kadar genç yaşta yatırım yapmaya başlarsanız çok daha çabuk milyoner olabilirsiniz. Ve milyoner olduktan sonra da yani iyi bir yatırım hesabı elde ettikten sonra da yılda %20 değil zaten büyük parası olanlar, büyük account sahipleri, büyük yatırımcılar %20 bile onlar için fazla. Yüzde garanti olsun da %10 olsun veya %12 olsun. Onun için işte faiz peşinde koşan çok büyük yatırımcılar var. Hatta işte artık böyle milyoner olduktan sonra işte hesabınız belli bir sizi doyuracak, sizi yaşam standartlarınızı üst seviyeye getirdikten sonra da bu hesabı tahville çevirip devlet tahvilleri satın alıp da bu işi de bırakabilirsiniz. Hayat sizin. Özet geçecek olursak küçük yatırım hesaplarımızı büyük yatırım hesaplarımıza dönüştürebilir miyiz? Tabii ki dönüştürebiliriz. Yani küçük bir hesabımızla derler ya milyoner olabilir miyiz? Kesinlikle olabilirsiniz ama bu uzun bir periyot. Nasıl başlayacağız? Doğru broker seçeceğiz. Yani eğer ki borsada işlem yapıyorsak bize düşük işlem maliyetleri sunan bir broker bulacağız kendimize. Bir aracı kurum bulacağız. Yani yüksek maliyetler bize işte 6-7 kademe çıktıktan sonra bize anca işlem maliyetlerimizi çıkaran bir aracı kurumla çalışmayacağız. Bir bankayla çalışmayacağız. Bunu iyi araştıracağız, iyi bulacağız. Veya forex yapıyorsak da bize mikro lotlarla iş yaptıracak bir broker, aracı kurum bulacağız ki piyasada var. İyi araştırırsanız kesinlikle bulursunuz. İkinci olarak her yıl düzenli olarak arkadaşlar yatırım hesabımıza para ekleyeceğiz. Yani herhangi bir işte çalışıyor olabilirsiniz. O işte çalışmaya devam edeceksiniz. İşinizi bırakmayacaksınız. Çünkü bu iş küçük sermayelerle belli bir getirisi olur. Yani dediğim gibi büyük yatırımcılar yani büyük alım satımcılar işte büyük traderlar yılda %20 ile 35 arasında para kazanıyorlar ve bu çok büyük bir başarı. Yani %35 onlar için büyük bir başarı. Ortalama olarak söylüyorum işte uzun vadeli. Siz de ortalama olarak %15 ile 20 arasında kazansanız bile 20 yıl sonra düzenli de ekleme yaparsanız yatırım hesabınıza gerçekten milyoner olabilirsiniz. Bunu kafanıza koyun. Eğer zaten kafanıza koymazsanız olamazsınız. İlk başta bunu kafanıza koymanız lazım ve büyük riskler almamanız lazım. Sermayenizin en fazla %3'ü ile işleme gireceksiniz. O da iyi bir alım satımcı olduktan sonra. Benim tavsiyem %1 ile işleme girin. Ne siz devamlı ekran başında olun, ne psikolojik olarak sorun yaşayın. Rahat olun. Uzun vadede mutlaka büyük getiriler sizin olacaktır. Yani piyasayı siz oynayacaksınız. Yani kumarhanenin sahibi siz olacaksınız. O gelen diğer arkadaşlar işte $500 koyayım da işte ertesi gün işte bir hafta sonra işte 2'ye 3'e katlayayım işte 2 hafta sonra 4'e 5'e katlayayım diyen arkadaşların maalesef parasını sizler alacaksınız. Onlar yine %99'luk kesim olarak piyasada eli boş dönecek ama siz uzun vadede büyük karlar elde edeceksiniz. Son olarak da yaptığımız hataları yapmayacağız arkadaşlar. Yani küçük yatırım hesaplarıyla başlayacağız. Burada tecrübe edeceğiz ve bu tecrübeleri ileride sermayemiz yani yatırım hesabımız büyüyünce yapmamak için
küçük yatırım hesaplarıyla yaptığımız hataları kendimize ders çıkaracağız ve örneğin diyelim ki %1'den %3'ten fazla riski alabilirsiniz. Bu bir hatadır. Veya işte yanlışlıkla alacağınız yere satarsınız. Bu da bir yanlışlık. Yani böyle küçük yanlışlar, ufak hesaplarda sorun yok ama hesabınız büyüdükten sonra bu hataların geri dönüşümü olmaz. Onun için ufak sermayeli hesaplarımızda başladıktan sonra yaptığımız hataları zaten tecrübelendikçe ileride yapmayacağız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmesenizde sorun yok ama ben size çok çok faydalı videolar çekmeye devam edeceğim. Siz eğer ki beni takip etmeye devam ederseniz piyasada o %99'luk para kaybeden kısma girmeyeceksiniz. Bunu ben size söz veriyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Şans hep sizden yana olsun. Bay bay.